Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Erhan Dilek. Hoş geldiniz Erhan Beyciğim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Göz çevresinin estetik ameliyatları nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Evet, göz çevresinde tabii en çok göz çevresi estetiği deyince göz kapağı estetiği geliyor. En fazla da üst kapak estetiği. Sonrasında alt kapak, özellikle torba, cilt torbası ve yağ torbası sıkıntısı nedeniyle. Sonrasında da genelde bir kaş ucu düşüklüğü oluyor. Sonrasında da en çok yapılan bunlar. Sonrasında daha az olarak badem göz estetiği, şakak germe tarzında, orta yüz germe tarzında ameliyatlar, göz çevresiyle ilgili estetik ameliyatlar. Bir de kapağın kendisinin düşüklüğü, yani pitoz denen durumun ameliyatı var. Bu da bir şekilde estetik probleme sebep olduğu için yapılıyor. Bir de kapağın fonksiyonel bozuklukları var. İçe dönmesi, dışa dönmesi gibi. Bunlar da estetik sıkıntılara sebep oluyor. Bunları yapıyoruz. Erhan Hocam, bir göz kapağı estetiği yaparken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi hastamız geliyor bize, şikayetini anlatıyor. Genelde tabii diyor ki üst kapağımda bir fazlalık var diyor. Genel şikayet bu oluyor. Evet. Biz de bakıyoruz, evet gerçekten bir fazlalık var. Sizin ameliyata ihtiyacınız var diyoruz ama genel olarak alt kapakta da sorun oluyor ya da genel olarak kaşın ucunda da bir düşüklük oluyor. Komple bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Hastamıza söylüyoruz, işte sizin bunlara da ihtiyacınız var. Bunları da yapalım. Yoksa sonuç buna göre olur. Çok hoş görüntü olmaz diye hastamıza söylüyoruz bunları. Diğer dikkat edeceğimiz şeyler de şunlar oluyor. Detaylı bir değerlendirme yapmamız gerek. Özellikle alt kapak konusunda. Komple bakıyoruz. Alt kapağı gözün biraz öne doğru çıkkın olmasına bağlı olaraktan, özellikle bir tanesi daha öne çıkkın olabiliyor. Toplumda çok fazla var. Bu durumda alt kapak biraz aşağıda kalabiliyor. Alt kapak aşağıda kaldığı zaman bizim bunu badem göz estetiği denen kantoplasti ameliyatıyla düzeltmemiz estetik açıdan güzel bir görünüme sebep veriyor. Onun dışında hasta bize kapak düşüklüğü diye geliyor ama kapağın neresi düşük? Üstündeki cildim düşük. Yoksa kapağın kendisi mi düşük? Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Yani orada göz kapağının genişliğine bakıyorsunuz, elastikiyetine bakıyorsunuz. Evet, evet. Üst göz kapağında. Tabii genişliğinden çok üstteki, ondan çok bizim göze temas eden kısmı, siyah kısım dediğimiz kısmın pozisyonuna bakıyoruz. Diğerinden farklı mı? Evet. İkisi de düşük olabilir ya da bir tanesi diğerine göre fazla düşük olabilir. Eğer söylüyoruz biz hastaya bunu. Hasta bunu çok kafaya takmıyorsa, çok bariz bir düşüklük yoksa herhangi bir şey yapmıyoruz. Ama bariz bir düşüklük var ve hasta bundan mutlu olmayacak. Göz çevresinde bir değişim için geliyor hasta bize çünkü. Komple bir güzel bir hale getirmemiz lazım. Bunu söylüyoruz ve aynı ameliyatta gözü kaldıran kasada düşük olduğu için kaldıran kasada müdahale ederek onun uzunluğunu biraz daha kısaltaraktan daha güzel, ikisini eşitleyecek şekilde bir hale getirebiliyoruz. Peki hocam, alt göz kapağı estetiği dediniz ya az önce Evet. siz. Alt göz kapağında torbalanma olan hastalar Evet. var. Yani iri gözlerde de Evet. olabiliyor bu. Şişlik de olabiliyor. Evet. Onun ayırt edilmesi de var yani herkese yapılmıyor herhalde göz kapağı estetiği. Tabii önce yani hastayı anlamak lazım öncelikle. Ne istiyor onu iyice bir konuşmak lazım. Beklentilerini anlamak lazım. Sonrasında hastaya yol göstermek lazım. Evet. Çünkü herkes her şeyden anlamayabilir. Biz de uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ama en başları bu kadar tecrübeli değildik. Birçok şeye dikkat etmiyorduk. Mesela diğer dikkat edecek şey de şu. Alt kapağı çok zayıf kalabiliyor. Alt kapağı çok zayıf kaldığı zaman çok ince olabiliyor. Ona küçük bir müdahalede bile dışa dönme problemi ortaya çıkabileceği için biz onu aynı şekilde badem göz estetiği, kantoplasti denen bir ameliyatla yukarıya doğru onu çekerekten alt kapağı sağlama almak durumunda kalıyoruz. Bu şekilde yaklaşımları yaparaktan hastayı yönlendiriyoruz. Genelde kaş düşüklüğü üst kapak düşüklüğüne en az %50 ihtimalle eşlik ediyor. Bunu da hastaya bize anlatıyoruz. Diyoruz ki sizin kaşınız çok düşük, sadece kapak düşüklüğünden dolayı bu sarkık görünüm yok. Bunun da etkisi çok fazla. O yüzden şuradan küçük bir kesiyle önce bunu kaldıralım, sonra üst kapağınızı yapalım diye hastaya anlatıyoruz. Genelde de hastalar ikna olup bu şekilde bir yöntem çiziyoruz. Peki badem göz estetiği nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz? Badem göz biraz önce yani mecbur yapmamız gerektiği durumlardan bahsettik. Şimdi genelde genç hanımlar geliyor bize ya da göz kapağı estetiği yapılırken badem gözlü yapın bana diye geliyorlar. Herkes de genelde soruyor. Diyoruz ki sizin zaten gözünüz badem şeklinde.
Ekstra bir bademe gerek yok. Olsun benimki biraz daha gerilsin diyorlar. Öyle deyince biraz gerebiliyoruz. Genelde alt kapak biraz daha aşağıda olup gözümüzün o siyah kısmına değil de biraz daha aşağıda temas etme durumları, buradaki beyaz kısmın daha fazla gözükme durumlarında alt kapağın uzunluğunu biraz daha kısaltıp daha yukarı kemik dokuya, kemiğin periostuna, zarına onu sürederekten daha yukarı, daha gergin bir görünüm sağlıyoruz badem göz estetiği yaparak. Peki hocam bu badem göz olsun, göz kapağı estetiği olsun alt ya da üst. İyileşme süreçleri nasıl? Neler yapmak gerekiyor? Ne kadar süreçten oluşuyor? Şimdi şundan bahsedelim önce. Hastalarımız genelde lokal oluyor. Şu ana kadar ben hiçbir hastama genel anestezi uygulamadım. Alt kapak çok torbalı da olsa yapmadım. Çünkü lokal ameliyat hemen iyileşme sürecinden bağımsız ama hani o anki genel durumunu hemen toparlayabiliyor. Genel anestezide bir kendine gelme durumu, anestezinin riskleri falan var. Bunda öyle bir şey yok. Genelde hep lokal oluyor. Üst kapak estetleri genelde bir 25-30 dakika sürüyor ortalama olarak. Alt kapak estetikleri de keza aynı şekilde sürüyor. İyileşme süreci şöyle oluyor. Genelde herkes farklı ama ortalama bir şey söylemek gerekirse 5 günde genel olarak toparlıyor hastalar. Alt kapağın ödemleri yüze doğru iniyor. 5. günden sonra genel olarak iyi oluyor. Üst kapağınki de yanlardan alt kapağa iniyor. Bir kısmı da göz kapağımızın üstünde kalıyor. O da genel olarak bir 5-7 gün arasında iyileşmiş oluyor ama bazı kişilerde tabi bu süreç uzayabiliyor. Morluk olan olabiliyor, olmayabiliyor. Bu şekilde herkes farklı ama genel şeyleri bu. Erhan hocam, peki göz kapağı estetiğinin izlerinin iyileşme süreci nasıl? Evet, şimdi İzlerinin geçmesi. tabii şimdi herkes bir iz problemini soruyor. Evet. Yani herkeste de bir iz ihtimali var. Göz kapağı ile ilgili de genel izlenimlerimiz şu şekilde. Genelde alt kapakta çok hızlı bir toplanma oluyor. 5. gün bile çok anlaşılmıyor. Özellikle kirpiklerin hemen altındaki kesiler çok nadiren belli oluyor. Dış kısma uzattığımız kısım biraz geç iyileşiyor. Üst kısımda da bu kısım biraz daha uzuyor. Genelde bir 2-3 ay içinde izsiz hale geliyor ortalama olarak. Dış kısma doğru uzattığımız kısım biraz uzuyor genelde. Bazı kişilerde 1-2 ay, bazı kişilerde 3 ay, 5 ay, bazen 6-7 ayı bulabiliyor. Aynı şekilde kaşlı bölgede de 3-5 ay falan işsizleşme süreci olabiliyor. Süreç tamamlandı, iz kaldı mı? Nerede kalabilir, nasıl olur dersek, iz genelde dış kısım geç iyileşiyor, güzel tarafı iz kalmıyor. Ya da çok Krem minik. ya da bir şey öneriyor musunuz bu hani 3 aylık, 5 Evet, aylık tam tabii. anlamıyla süreç tamamlanana kadar Evet, kullanmamız gerekiyor tabii. mu? Şimdi öncelikle güneşten korunmasını istiyoruz. Evet. Güneş kremimiz oluyor. İşte bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra da yavaştan ufaktan makyaja başlayabilirsiniz diyoruz. Ve sıkar kremleri kullandırıyoruz. Bazen de genelde de zayıf steroidler de verebiliyoruz, ekleyebiliyoruz bu sıkar kremlerin yanına. Onları iyileşinceye kadar kullanmasını istiyoruz. Atıyorum bu bölge işsizliği geçti 2 ay falan sonra. Bu bölge devam ediyor. Bu bölgeye devam etmesini istiyoruz. İzler geçtikten sonra iz nerede kalır, kalır mı dersek genelde iz üst kısımda, üst iç ve üst dış kısımda şu bölgede kalabiliyor. Cildin tam birbirine değdiği noktada Tam kalabiliyor. katlantı bölgesinde ama normal şartlarda anlaşılmıyor. Sadece gözünü açıp kapattığı zaman anlayabiliyoruz kişinin ameliyat olduğunu. Çok kalan var mı derseniz benim gördüğüm, kendi yaptığım ya da dışarıdan yapılanlarda çok nadir bariz iz kalanlar olabiliyor. Onun dışında belli belirsiz oluyor genelde. Bazılarında da hiç kalmıyor. İz durumu bu şekilde. Peki bu işlemlerin mevsimi var mı yapılma için? Şimdi normalde tabii mümkünse bütün ameliyatları kışın yaptırmak istiyoruz. Ben de kendime yapılan ameliyatlarda da aynı şekilde ama hani güneşten koruyacağımız için yazın da yapıyoruz biz. Yani kesin Güneş siz de gözlüğü, yapıyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Yani her mevsim bütün ameliyatları, estetik ameliyatlara dair yapıyoruz. Ama biraz daha kendilerini serin yerde muhafaza etmesini, güneşten korunmasını, güneş koruyucularını sürmesini, güneş gözlüğü takmasını isteyerekten yaz-kış her daim yapıyoruz. Peki gözlük, mesela Antalya'da yaşıyorsunuz, gözlük kullanmaları falan gerekiyor mu hastaların sonrası? Yani normalde hepimizin gerekli. Her nasıl güneş yüzümüze, cildimize güneş kremi sürmemiz herkesin gerekliyse güneş gözlüğü kullanmamız herkes için geçerli. Çünkü gözümüzü de koruyor. Burada da ameliyattan sonra gözümüzü de çevresinde kesilen kesileri korumuş oluyor. Tabii tavsiye ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Erhan Dilek idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız kalmış olduğumuz yerden tüm hızıyla devam ediyor.